ikinci bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Gramerle tabii ki. Welcome to our second part, and now we're gonna continue with grammar. And today we learn second and third conditional. Bugün ikinci ve üçüncü koşul durumu inceleyeceğiz. Second conditional. Yani bu ne demek? If clause and main clause. In the if clause we use geçmiş zaman, past simple. In the main clause would plus the verb. Yani would ve fiil kullanılır. When do we use second conditional? İkinci koşul durumu ne zaman kullanılır? We use second conditional when we are thinking about the consequences of something we can imagine in the present, but which is not the case. İkinci koşul durumu, şimdiki zaman ve geniş zamanla ilgili olması pek mümkün olmayan, imkansız olan, o andaki gerçeklere ters düşen olayları anlatmak için kullanılır. Let's see some examples. I know it's pretty confusing. Birkaç örneklere bakalım, daha net anlayacaksınız. If she won first prize, she would be very proud. Birinci ödülü alsaydı çok gurur duyardı. Ama maalesef olmadı. But she didn't win the first prize. That's why she is not very happy, very proud now. If she won first prize, if clause görüyorsunuz past tense, geçmiş zaman kullandık. Şimdi ana cümleye geçelim. She would be very proud. Would artı fiil. She would be very proud ya da she'd be very proud. Kısa. She'd be very proud. Another example. Başka örnek de verelim. You would pass the exam if you studied more. Çalışsaydın sınavı geçerdin. Ama maalesef çalışmadın, geçmedin. You didn't work and you didn't pass the exam. You would pass the exam if you studied more. İlk cümle ana cümlesi. Ana cümle would artı fiil pass. If clause ikinci cümle studied görüyorsunuz past tense geçmiş zaman kullandık. If you worked a bit harder, you could be very successful. Biraz fazla çalışsaydın çok başarılı olabilirdin. Ama maalesef çalışmadın, o yüzden olamadın. But you don't work hard enough, that's why you are not successful enough. If you worked a bit harder, you could be very successful. Now, if I met the Queen of England, I'd say, hello. I don't know what else I'd do, of course. But it's almost impossible for me to meet the Queen of England. İngiltere'nin kraliçesi görseydim, merhaba diyerdim. Now, as you see here, if we have if clause first, we put a comma before the main clause. Gördüğünüz gibi if clause'la başlarsak bir virgül koymalıyız ana cümleden önce. Eğer ana cümleden sonra gelirse gerek yok virgül. Here, some things to be very careful with. If I were you, I'd be more careful. Senin yerinde olsaydım daha dikkatli olurdum.
biliyorsunuz I past tense was kullanıyoruz. Fakat if clause'la if I were you, senin yerinde olsaydım. If I were you, I'd be more careful. If I were you, I wouldn't wear those shoes. If I were in your place, I wouldn't say such a thing. Senin yerinden olsaydım öyle şeyler söylemeyecektim. If it were possible, I would be a baby again. If it were possible, I would be a baby again. Mümkün olsaydı yine bir bebek olurdum. The same thing, aynı şey I were, aynı şey burada da kullanıyoruz. It were, it was genellikle söylemiyoruz. O yüzden if it were possible, mümkün olsaydı, I would be a baby again. Yine bir bebek olurdum. Now let's see some questions with I wish. I wish I had more free time. Keşke daha fazla boş zamanım olsaydı. But I don't have any free time. Fakat boş zamanım yok. I wish I had. Keşke olsaydı. I wish I had. The wish present tense, had past tense. I wish I did more exercise. Keşke daha fazla egzersiz yapabilsem. But I don't exercise. I don't have time. I wish I did more exercise. If I had more time, I'd exercise more. Let's go to the third conditional now. Üçüncü koşul durumuna bakalım. Üçüncü koşul durumu şu şekilde oluşturulur. If plus past perfect tense, would, could veya might plus perfect infinitive, yani fiilinin üçüncü halde. If I had met you earlier, I wouldn't have become a policeman. Daha önce tanışmıştık olsaydık, polis olamazdım. If I had met you earlier, I wouldn't have become a policeman. Bu cümlede gördüğünüz gibi if cümlesi past perfect tense ile kuruldu. İkinci cümle ise would plus fiilinin üçüncü halde şeklinde kuruldu. Of course, we can change the position. We can start with if clause or we can start with the main clause. If cümlesiyle ikinci cümle yer değiştirebilir. I wouldn't have become a policeman if I met you earlier. Bu durumda tabii ki virgül kullanmıyoruz. Sadece if clause'la başlarsak, I wouldn't have become a policeman if I met you earlier. Ama if I had met you earlier, virgül, I wouldn't have become a policeman. Üçüncü koşul durumu geçmişten söz ederken kullanılır. Olsaydı, yapsaydım, etseydim anlamlarında gelecek şekilde kullanılır. She would have warned me if she had seen me last week. Eğer beni geçen hafta görseydi beni uyaracaktı. Ama görmediğinden dolayı tabii ki uyaramadı. She would have warned me if she had seen me last week. If I had passed my exams, I would have gone to the best college. Eğer sınavlarımı geçseydim, en iyi okuluna gidebilirdim. If I had passed my exams, I would have gone to the best college.
Veya I would have gone to the best college if I had passed my exams. Now let's see if we have the chance to change the world, what we would do. Some questions. What would you do if you won the lottery? Eğer piyangoyu kazansan ne yapardın? What would you do if you won the lottery? Of course, many people have different answers to these question. Tabii ki insanlar farklı cevaplar var bu soruda. What would you change in the world if you had the chance? What would you change in the world if you had the chance? Eğer şansın olsa dünyada neyi değiştirirdin? We can also change the position of the sentences. If you had the chance, what would you change in the world? Yer değiştirdik. If clause'la başladık. Ana cümleyle bitirdik. If you had the chance, what would you change in the world? If you had the opportunity to live in another country, where would you go? Eğer başka ülkede yaşama için fırsatın olsaydı, nerede yaşardın? If I had the chance to live in another country, I would live in, we don't know, in England, let's say, or I would still live in Turkey. Eğer fırsatım olsaydı yine de Türkiye'de yaşardım. Now, if you, where would you live if you had where would you go if you had the opportunity to live in another country? Yine de yer değiştirdik. Well, I think it's enough for today. Don't forget that if there's anything that was unclear or maybe a bit difficult for you, just send us your comments and your ideas and your experiences, learning experiences, and we will be glad if you can share them with us. Sormak istediğiniz veya belki anlamadığınız bir şey varsa lütfen bize e-postayla gönderebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.